Karşımızdaki kişi profesyonel mi? Evet, daha önce bu olayı yapmış olması lazım ki tecavüz olayını yaptıktan sonra bu adam bulunamadıysa niye bulunamadı? tarih itibariyle zaman aşımına uğradı. Ne olacak bu saatten sonra bulsan? Neye yarayacak? Hoş geldiniz Mustafa Bey. Merhaba, hoş bulduk. Bugün 2000'li yılların başında küçük bir kız çocuğuna yapılan bir cinayetten bahsedeceksiniz. Evet, sene 2004 yılıydı. Bayram birinci günü. Halkalı bölgesinde bir kız çocuğu kaybı ile birlikte tüm emniyet birimleri kız çocuğunu bulmak için o dönem büyük bir gayret sarf ederken bir gün sonra bu olayın ertesi günü Tahtakale Mahallesi Güney Yan Yolu Tır Garajı mevkiinde boş arazi üstünde öldürülmüş bir kız çocuğu ihbarı gelmesi üzerine ekiplerimiz ilçe ekipleriyle birlikte Cinayet Büro'ya bağlı ekipler olay yerine intikal ettiklerinde bir gün önce kayıp müracaatı yapılan Damla Çelik isimli kız çocuğu olduğu görüldü. Tabii ki olay yerinde ilk etapta görülen kız çocuğu belden altı çıplak, belden üstünde elbiselerinin bir kısmı olduğu. Yapılan olay yerindeki ilk kontrollerde kız çocuğunun tecavüz edilmiş olduğu, iple boğularak yüzlerinde sürtünme izleriyle birlikte öldürülmüş şekilde bulunması üzerine otopsi için Adli Tıp Kurumu'na buradan sevk edildi. Tabii ki biz bu konuyla ilgili kız çocuğunun tecavüz edilerek boğulmak suretiyle öldürülmüş olduğunu görmemiz üzerine failimizin kim olabileceği konusunda o dönem ilk etapta düşüncelerimiz sapkın, daha önce buna benzer suçu işlemiş, İşte küçük çocuklara karşı zaafı olan veya bu aileyi yakinen tanıyan, bilen birileri olabilir diye bilhassa çocuğun ikamet etmiş olduğu mahallede bu konuyla ilgili zaafı olan veya daha önce sabıka kaydı olan kişiler üzerinde çok yoğun bir çalışma yapıldı. Yapılan bu çalışmalar neticesinde bir neticeye varılamadı. Tabii bunun üzerine bu dosyayla birlikte biz çalışmalarımız yine devam ederken buna benzer bir olayın daha Büyükçekmece bölgesinde Gizem Sel isimli kız çocuğunun yine Damla Çelik gibi boğulmak suretiyle yine bu kız çocuğu da tecavüz edildikten sonra öldürülerek oraya atıldığı şeklinde olduğu görüldü. Bu iki olay arasında öldürülen bu kız çocukları her ikisinin de hem ön hem arka taraftan tecavüz edilerek ve boğazlarında iple boğulmak suretiyle sanki yüzleri yere bastırılarak çocuklar adeta boyunlarından sanki bir yere sıkıca bağlanıp eziyet edilerek öldürülmüş şekilde de oldukları, her ikisinin de aynı oluşu bizi bu olayların aynı kişi tarafından yapılmış olabileceği kanısı hasıl oldu. Biri 11, biri 12 yaşında iki tane kız çocuğundan bahsediyoruz. Bu kız çocuklarını kaçırsa eğer tanımadığı biri bağırırlar ya, bağırma ihtimalleri çok yüksek. Nasıl yorumluyorsunuz veya tanıdık biri olabilir mi? Biz tanıdık da olabilir ancak her iki çocuğun birbirlerine veya ailelerin birbirini tanıyıp tanımadıkları konusunda ve her iki ailenin ortak tanışıklığı var mı yok mu diye bununla ilgili çalışmalar yaptık. Fakat herhangi bir tanışmışlığına dair veya her iki ailenin birbirini tanıdığına dair herhangi bir bulguya rastlayamadık. Bu
kız çocuklarını bizim kendi düşüncelerimiz büyük ihtimal oyun oynadıkları yerlerde bulunduğu ilk etapta hani şüpheli tarafından alıkonularak bir araba içerisine alınıp oradan sonra bu çocukların götürüldüğünü, fakat alınırken kah bunları bir şey vereceğim diye veya bir şey göstereceğiz tarzında çeşitli aldatmacalarla çocukları yanlarına kadar çağırıp ani hareketle birlikte arabalara alıp buradan götürüldüğünü düşünüyoruz. Zaten öldürülüş şekillerine baktığımız zaman bu çocukların elleri bağlanmış, boyunları sabit bir yere iple bağlandıktan sonra zorla tecavüz edildikleri, çocukların hem bacak aralarında hem de popo kısımlarında morluk ve morarmalar, yüzündeki sıyrıklardan bu şekilde olduğunu anlıyoruz yani. Çocukların üzerinde herhangi bir DNA, ne bileyim işte bir Şimdi parmak izi. evet, bu dönemde biz bunları otopsisini o zaman yaptırıldı. Otopsiden çıktıktan sonra herhangi bir DNA'ya ulaşılamadı. Çünkü bize çok manidar gelmişti. Bu çocuklar hem tecavüz ediliyorlar hem de apış aralarında ve arka tarafının morarık olması, yani bu çocuğa bu şekilde temas edilmesine rağmen DNA'nın çıkmaması da bize manidar gelmişti. Fakat biz bunu adli tıptaki o zaman hocalarımızla da bu konuyu görüştüğümüz zaman bu çocuklar tecavüz edilmeden önce bu şahıs tarafından DNA'sının düşmemesi için tedbiren eldiven giyip işte farklı önlemler alarak DNA bırakmadığını, bunu da ancak bu işlerde daha önce buna benzer suçlardan yakalanıp cezaevine girip çıkan şahıslardan biri olması gerektiği bize bir düşünce olarak aklımıza gelmişti ve bunu bu şekilde değerlendirerek biz son 10 yıl öncesi ve 10 yıl sonrası, daha sonraki dönemde de 10 yıl sonrası olarak bazı çalışmalar yapmıştık. Olay anında 10 yıl geriye giderek yapılan çalışmalarda bu tür tecavüz ve öldürme vakalarına karışan Türkiye'de kayıtlı kişiler hemen hemen birçoğu tarandı. İstanbul'a veya bu bölgeye gelip gelmediklerine dair, ama bir neticeye varılamadı. O zamanları çocukların bulunduğu yerler ve bölgelerde kameralar yok idi. Bununla ilgili görgü tanığı, işte efendim bu çocuğu şu marka araçla aldılar, götürdüler, şu eşkalde biri vardır tarzında böyle bir görgü tanığına da rastlamadık. Fakat Cinayet Büro Amirliği'ne ve 155 ihbar hattına o dönemde 2 ihbar gelmişti. Bu 2 ihbar da değerlendirildi. Fakat bu olayla ilgisi olmadığı anlaşıldı. Zaten bu tür konularda ve medyanın çok hassas olduğu böyle olaylar çok da ilgi gösterildiği zaman, ekranlarda çok konuşulduğu vakit ihbarlar gelir. Biz bu ihbarları değerlendiririz. Fakat bu ihbarların çok olması, olayla ilgili aslı olmayan, kendilerine işte yardım etmek istediğini söyleyen, böyle farklı ve olayla alakası olmayan kişilerin fikirleri, kendi beyanlarını söylemek için bizlere yardım ediyormuş şeklinde söylemler söyleyerek ihbarlarda bulunanlar oldu. Ama bir neticeye varılamadı o dönemde. Zaten adli tıpta biz bu çocukların üzerindeki elbiseler olsun, işte tırnak aralarındaki swapların alınması neticesinde de bir şeye varılamadı, neticeye. Çünkü çocukların elleri arkadan bağlanmış, boyunları işte sabit bir yere bağlanmak suretiyle
Zaten 10-11 yaşlarında kız çocukları bunlar. Vereceği tepki de malum. Herhangi bir bulgu ve DNA'ya rastlanamadığı için bir neticeye varılamamıştı. Peki ailelerin ifadesi neydi bu durumda? Çünkü şöyle olması gerekmiyor mu? 10-11 yaşlarındaki çocukların hani muhtemeldir ki yalnız gezmiyorlar. Belki arkadaşları var yanlarında. Hiç görgü tanığının olmaması da bana garip geliyor. Şimdi bu kız çocuklarımızın aileleri herkes geçimini zar zor sağlayan, işte efendim bulundukları yer itibariyle çocuklar sabah evden çıkıp işte akşama kadar sokakta kendi akran olan arkadaşlarıyla oyun oynayan ve vakit geçiren çocuklardandı. Şimdi Damla Çelik'in nüfusa kaydı yoktu. Efendim baba kayıt yaptırmamış. Çocuğu sadece biz doğumunu ve yaşını babanın ve annenin söylediği şekliyle söyleyebiliyoruz. Şimdi hal böyle olunca ailevinin de ilgi ve durumunu orta yere çıkmış oluyor. Ama buna rağmen tabii ki bu kız çocuğuna yapılan bu hareketin kabul edilebilir bir şey değildi. Biz bununla ilgili daha çok ilerleyen zamanlarda 2012 yılının sonlarıydı. Büyükçekmece'de yine aynı şekilde öldürülen, az önce söylediğimiz Gizem Sel'in de bu şekilde öldürülmesiyle ilgili ortak çalışmalar yaparak hedefe ulaşmak için bir hayli emek sarf edildi. Fakat bir neticeye varılamadı. O zamanları Beylikdüzü bölgesi jandarma bölgesiydi. Yine jandarma bölgesinde de tecavüz edilip edilmediği çok net belli olmayan yine bir Nigar Kevser Şahin isimli bir kız çocuğumuzun kaçırılıp bir çöp konteyner içerisinde yakılarak öldürülmüştü. Bunun da failinin bulunamadığını ve bu olayın da bu iki olayla ilgisinin de olabileceği değerlendirilerek biz 2012 yılında kurmuş olduğumuz faili meçhul araştırma ekibimizde bu 3 olay biz adli tıpta biyoloji ihtisastaki hocalarımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde bu çocukların hepsine temas edildiğini, elbiselerinde neden DNA bulunmadığını, terden DNA bulunması gerektiği konusunu kendileriyle oturup yaklaşık bir 2 saate yakın konuşma yaptık. Yaklaşık hocalarımızdan 11-12 tane hocamız geldi. Onlar da bize şunu söylediler. Bize bu elbiseler eğer adli emanet depolarında mevcut duruyorsa bize bu elbiselerin tamamını gönderin. Biz bu elbiselerin tamamında elden terde eliyle temas ettiği için terden DNA'nın bulaşmasının çok yüksek olduğunu ve biz var ise kesinlikle DNA'ya ulaşırız şeklinde beyan etmesi üzerine olay zamanı elde edilen bu elbiselerini tekrar biz Adli Tıp Kurumu'na gönderdik ve orada yapılan bu incelemeler neticesinde Damla Çelik'in belinde bulunan elbisesinin belinde kemere benzer fakat kemer değil derimsi bir şeyin üzerinde yine farklı bir erkeğe ait DNA elde edildi. Diğer Gizem Sel ile Nigar Kevser Şahin'de herhangi bir DNA'ya ulaşılamadı. Bu DNA'larla ilgili elimizde herhangi bir veri bankamız olmadığı için biz bunları Adli Tıp Kurumu'nda daha önce farklı olaylardan DNA'sı alınmış ve orada kayıtlarda bulunan bu DNA'larla karşılaştırma yaptırdık. Fakat herhangi bir kimsenin DNA'sıyla örtüşmediğini gördük. Bunun haricinde Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'na ve Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderdiğimiz bu DNA'lar oradaki de daha önce alınan DNA'larla hiçbiriyle örtüşmediler. Şimdi DNA konusuna geleceğim ama burada bu katilin 2 kız çocuğunu da bayram günü öldürmesi, eğer aynı failse tabii. Sizce bir tesadüf mü yoksa bir psikopat tipinde biriyle mi biz karşı karşıyayız? Çünkü aynı öldürme şekli, boğma, tecavüz ve bayram. Bunu nasıl yorumluyorsunuz siz? Şimdi şöyle bir şey var. Tecavüz eden insanlar, tecavüz vakalarında bu tür insanlar sapkın,
psikolojik sorunlu olan insanlardır. Bunlar normal insanlar gibi düşünmezler. Bunlar plan yapmazlar. Bunlar sadece planları nedir? Yakalanmamak için tedbir alırlar ve eylemlerini kendilerinin aldığı kadarıyla gerçekleştirirler. Şimdi bayramın gününe denk gelmelerinin tesadüf olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu şekilde tecavüz olayını yaptıktan sonra kendi bedeninden kah meni olsun, kah işte terden olsun ve farklı daha neden ve sebeplerle herhangi bir DNA'sının bulunmaması kendisinin çok dikkatli ve tedbirli hareket ettiğini düşünüyorum. Yani karşımızdaki kişi profesyonel mi? Evet, daha önce bu olayı yapmış olması lazım ki bundan dolayı daha dikkatli ve tedbirli davranarak, yani eylemini işte yaparken profesyonelce hareket ettiğini ve o sebepten dolayı da herhangi bir biz bulguya rastlayamadık yani. Peki burada yani bu davalardaki ihmaller neler? Bu adam bulunamadıysa niye bulunamadı? Bu adam niye bulunamadı? Bu adam bizim bir DNA bankamız olsaydı biz bugün bunları konuşmuyor olacaktık yani. Peki Damla Çelik'te bulunan bu DNA ne oldu şimdi? Damla Çelik'in olayı tarih itibariyle zaman aşımına uğradı. Ne olacak bu saatten sonra bulsan? Neye yarayacak? Biz buluyoruz. Polis diyorlar işte bazı yerlerde eksik çalıştı, şu oldu, bu oldu. Evet, eksik olabilir ama bence polis olay yerinde en büyük çalışması bir DNA, bir parmak izini bulabilmesidir. Olayı şüpheliyle maktulün ilişkilendirdiğin en büyük sabit delil bunlardır. Bunları bulmuşsun ama soracak yerin yok. Kime soralım? Ne yapıyorsun bunu? Alıyorsun, koyuyorsun dosyaya, bekliyorsun. Aynı adam bir yere DNA'sı düşecek. İşte o DNA buna oturacak. Şimdi bir sürü bölge kriminaller var. İşte İzmir'de var, Adana'da var, Ankara'da var, Van'da var, Diyarbakır, Trabzon. Şimdi bu adli tıpların birine bu suçlu gidip DNA vermiş olsa nasıl karşılaştıracaksın? 2012'de Çağla olayıyla ilgili mahkemeden karar isteniyor. Deniyor ki bu adli tıpları dolaştıralım, bu DNA'ları. Hayır, dolaştıramazsın diyor. Ve gönderemiyorsun. Ya oralarda kayıtlıysa gitti. Evet. Bu tip faili meçhul dosyalarda ya da delil yetersizliği olan dosyalarda sırasıyla neler yapılması gerekiyor? Yani sistemsel bir şeyden bahsediyorum aslında. DNA bankası cepte, evet. Şimdi olay olduğu zaman sıcağı sıcağına biz olaylara yükleniriz, çalışırız olayı çözmek için. Mücadele ederiz. Yıl bitti miydi? Olay faili meçhul kalır. Yıl bitene kadar. Yıl bittikten sonra zaten yeni olaylar ekibin üstüne geliyor. Şimdi elinde 3 tane 5 tane faili meçhul olmuş veya olaylar birikmiş. Ne yapıyorsun? Hepsini çözmek için mücadele ediyorsun. Bunun gibi olaylar çözülmediği zaman ne yapıyorsun? Bu olaylar kalıyor. Ne oluyor? Ancak bir ihbar gelirse, ancak bu olayla ilgili farklı bir gelişmeler olursa bu sefer yeniden o dosyaya dönüyorsun. Bu tür olaylar faili meçhul kaldığı zaman bu dosyayı Asayiş Şube Cinayet Büro'dan alınıp direktmen faili meçhul bürosuna geçmesi lazım. Faili meçhul bürosu bu tür dosyaları devamlı surette sıcak tutmalı. Çünkü bu dosyalar sıcak tutulursa devamlı surette bu olayla ilgisi olan insanlar her zaman için tedirgin olacaktır. Mutlaka bu olayın ikincisini, üçüncüsünü işlemeye çalıştığı zaman kesinlikle bir hata yapacaktır ve yapmaya zorlanacaktır. Ama bizim faili meçhul büromuz yok. Dosya ne oluyor? Bende kalmış. Ben çalışmışım, bir neticeye varamamışım. Bu sefer elimde yenisi geliyor. Ne oluyor? Ben onlara yöneliyorum. Bu sefer bu dosya ikinci veya üçüncü planda ister istemez kalıyor. Kaldığı zaman bu sefer deniyor ki şu tarihe kadar hiç ifade alınmamış. Evet, alınmamıştır. Evet, yapılmamıştır. Ancak ekip yatıyor, çalışmıyor anlamında değil. Ortalama İstanbul'da 350-400 tane cinayet oluyor.
2005 yılında 600 cinayetle kapattık biz İstanbul'u. 600. Bu az denecek değil. İstanbul'daki ekip sayımızın, çalışan insanların sayısı 80-90, aktif olarak çalışan polis sayısı bu. Bu insanlarla bunlara mücadele ediyorsunuz. Peki şu anki koşullarda bu 2 kız çocuğunun da failin bulunması mümkün mü? Ancak olayın faili olan kişi bizim bulmuş olduğumuz bu DNA'larda bir farklı olayda bu DNA'lar oturursa ancak bulursun. Çünkü bunun haricinde diyelim bir kişi geldi. Dedi ki olayı ben yaptım. Ne yapman lazım? İşte Damla Çelik'in belinde çıkan o DNA ile Damla'nın işte yaptım diyen şahıs kanı karşılaştırılır. DNA'sı oturuyorsa dersin ki tamam. Oturmuyorsa ne yapacaksın? İşte bu kız çocuğunu nereden kaçırdın? Olay yerine işte evraklarımızda mevcut olduğu için nereye götürdün? Nerede tecavüz ettin? Bu çocuğu nerede bıraktın? Bunları tatbikat olarak tek tek anlatması lazım. Bu olayın faili değilse zaten onları anlatamaz sana. Bunun haricinde söylenen hiçbir şey bu olayın aydınlatacak veya olayın failidir şeklinde kimseye itham edemeyiz yani. Peki çok teşekkür ederiz Mustafa Bey. Çok sağ olun. Siz de sağ olun.